Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen su böreği tarifimle geldim. Bütün püf noktalarıyla anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 8 adet yumurta alıyorum. Benim kullandığım yumurtalar çok büyük değildi. Eğer daha büyük boy yumurta kullanacaksanız 7 adet de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar tuz ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Yumurtayı ve tuzu güzelce karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. Yavaş yavaş spatula yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Orta sertlikte bir hamur olacak. Ben toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. İlerleyen dakikalarda hamurun kıvamına ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. Hamurum yoğunlaşmaya başladığı içerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yavaş yavaş yoğuruyorum. Çok fazla elimi bulaştırmamaya dikkat ediyorum. Yumurta olduğu için ister istemez çok fazla yapışıyor. Undan destek alarak yavaş yavaş yoğuruyorum. İyice toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masada en az bir 10 dakika kadar yoğuruyorum. Su böreği hamuru yaparken hamuru çok güzel bir şekilde yoğurmaya özen gösterin. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız su böreği tarifinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru yoğurma kabında yoğurup toparladım. Masaya aldım. Azar azar un serperek hamuru yoğuruyorum. Masaya aldıktan sonra en az bir 10 dakika kadar yoğurursanız çok güzel olacaktır. Hamuru yaklaşık bir 10 dakika kadar yoğurdum. Hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Ben bu hamurdan toplamda 10 parça yapıp 10 tane bez elde ediyorum. Kullanmış olduğum tepsi 40 santimlik tepsidir. Kullandığınız tepsiye göre katlarınızı ayarlayabilirsiniz. Parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırlarken uygun bir tabağın içerisine un serptikten sonra bezeleri yerleştirdim. Üzerini streçle kapattıktan sonra bir tane mutfak havlusuyla kapatıyorum. Bu şekilde 1 saat kadar dinlendiriyorum. Bezeleri dinlendirdikten sonra açma işlemine başlıyorum. Açarken 2 bardak una 1 bardak nişasta ekleyip karıştırdım. O şekilde açıyorum. Nişastayı ben ilk defa denedim. Memnun kaldım. Sizler de isterseniz kullanabilirsiniz. Baklava gibi üst üste koyup açacağım için nişastayı unla birlikte karıştırdım.
Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. İsterseniz beşerli olacak şekilde de açabilirsiniz. Ben ilk yaptıklarımı dörtlü, diğerlerini de üçlü olacak şekilde açtım. Pasta tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Daha sonra ortasına bol bol hazırladığım un ve nişasta karışımından sürüyorum. Çok aşırı kullanmanıza gerek yok. Yarım yemek kaşığı kadar koyup üzerinde fazla olan kısmını alıyorum. Unu az gelirse yapışma olabilir. Hamurun kıvamına da lütfen dikkat edin. Orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Aksi halde yapışmalar olabiliyor. Suyun içerisinde erime yapabiliyor. Yavaş yavaş merdane yardımıyla büyütüyorum. Ters çevirdim. Tekrardan bu şekilde açıyorum. Hepsinin eşit bir şekilde açılması için. Merdane yardımıyla yeteri kadar büyüttükten sonra oklava ile devam ediyorum. Dakikalar içerisinde açılıyor. Ben hepsini toplamda 15 dakikada açtım. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Yufkalarımı açtım. Uygun bir sofra bezinin üzerine seriyorum. Su böreği yufkası biraz kuruduğu zaman, haşlandığı zaman çok daha güzel oluyor. Kuruma yapabilir. Açarken çok aşırı un kullanmamaya dikkat edin. Su böreğinin yufkalarını aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Bu arada uygun bir tencerenin içerisine yeteri kadar suyu koydum.
Kaynamaya başladıktan sonra yufkalarımı tek tek haşlayacağım. Sürmek için de 150 gram kadar tereyağını erittim. İçerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırdım. İç harcı için ben peynir kullanacağım. Dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ayrıca kıymalı ve ıspanaklı olarak da yapabilirsiniz. Yufkalarımın hepsini hazırladım. Ben yufkaları bitirinceye kadar suyum da kaynamaya başladı. 1-1,5 yemek kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ben kaynak tuzu kullandım. Dilerseniz kaya tuzu da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Çırpıcıyla güzelce karıştırdım. Tuzu tamamen erimesi için. Tuzu erittikten sonra yavaş yavaş yufkayı içerisine bırakıyorum. Yufkayı içerisine bırakırken suyun her yerine değmesine dikkat edin. Kevgir yardımıyla bu şekilde yapışan yerlerini de açıyorum. Kesinlikle en ufak bir yırtılma olmuyor. Verdiğim püf noktalarına uyarak hazırlarsanız. Kaynadıktan sonra 30'a kadar sayıp içerisinden yufkayı alıyorum. Yufkayı aldıktan sonra direkt suyun içerisine alıyorum. Soğuk su kullanıyorum. Mutfak biraz küçük olduğu için bazı bölümlerini ayrıntılı bir şekilde çekemedim. Bu arada ilk yufkayı yağlı kağıt serdiğim tepsiye serdim. Üzerine biraz yağ sürdüm. İkinci yufkayı haşladım. Üzerine seriyorum. Her yufkanın arasına tereyağı sürüyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar kullanmanız yeterli olacaktır. Kullandığınız suyun soğuk olmasına dikkat edin. 3 yufkada bir suyumu değiştiriyorum. Su böreği yufkasını ne kadar ince açarsanız o kadar güzel oluyor. Gördüğünüz gibi katları incecik olmuş. 5 katını serdikten sonra iç harcını koyuyorum. İsteğe bağlı olarak 3 katta bir de iç harcı koyabilirsiniz. Çocuklar çok fazla içli sevmediği için ben bu şekilde hazırlıyorum. Su böreğinin son katını da haşladım. Üzerine seriyorum. Fazla kalan kısımlarını kenarlarından altına doğru saklıyorum. İsterseniz hiç o şekilde hazırlamayabilirsiniz.
Direkt üzerine serip o şekilde de pişirebilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı olarak hazırlayabilirsiniz. Su böreğini hazırladım. Üzerine kalan yağı sürüyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar su böreğimi pişirdim. Su böreğim fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine bir tane yağlı kağıt seriyorum. Bir tane de mutfak havlusu serip ters çeviriyorum. Video çok fazla uzun oldu. Hemen kesim aşamasına geçiyorum. Katlarını görüyorsunuz. Kat kat, tel tel, çok lezzetli oldu. İlerleyen dakikalarda daha da ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Sizler böreğin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.